Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeniden bir çanta yaptım kendime. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem de çanta iplerinde göstereyim dedim. Bütün bu çanta ipleriyle bu aynı tarifi sadece sayılarını değiştirerek zincir sayısını daha uzun veya kısa yaparak nasıl yapacağımızı kısaca anlatmak istedim. Bunda yeni başlayanlara daha çok anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben şöyle deri ipim vardı. Geçenki videoda gelen malzemelerin içinde göstermiştim. Aslında bu penye ip deri görünümlü şu şekilde, sesini kısalım. Hobimon sitesinde de bulunmakta. Görüntüsü bu şekilde, metalik deri görünümlü penye ipleri. Bu şekilde bir yumaktı. Bir yumaktan çıkardım arkadaşlar. Telefon çantamı. Bitene kadar şurada bitti en son. Buraya kadar kullandım. Tam geldi telefonuma. Şöyle bakın, koyduğunuzda birebir tam oldu. Buna şimdi şöyle bir yine cüzdan almıştım Hobimon'dan. Bunlar da içinde yine böyle takım. Bunun dışına öreceğiz. Başka bir videoda yine göstereceğim. Düz bir parça örüp buralardan dikeceğiz. Dışı örgü olacak. İçi de böyle kartlarınızı koyacağınız bir cüzdan. Şöyle yine paralarınızı koyacağınız bir cüzdan olacak. Ben bunun parçalarını bu şekilde bunları buna çok yakıştırdım. Bunlar normalde tek de satılıyor. Tek bulduğum zaman yine alacağım ve buna dikeceğim. Gördüğünüz gibi çok kadar hoş oldu. Şimdi bu telefon çantama bunu dikeceğim. İçeride de yine böyle mıknatıs var, kilidi. Bunu da yanına şöyle takacağım. Aksesuar. Bunlar buna çok yakışıyor. Ve en sonunda zincir olarak da yine böyle demir zincir kullanacağım arkadaşlar. Buna uygun. Yine şöyle bunları takmak için yanlara aparatlarımız var. Bunlara bütün çanta malzemelerini Hobimon'dan veya diğer sitelerden, her yerden temin edebilirsiniz. Biraz sonra yeni başlayanlar için nasıl örüldüğünü, şu tavanı nasıl yapılacağını anlatacağım. Çünkü hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Örgüye yeni başlayanlar var. Evet, şimdi bu çantamızı gördüğünüz gibi, dediğim gibi bu mumlu ip. Belki yanlış da söylemiş olabilirim. Bununla da yine bir motifli çanta yaptım. Yarım kaldı. Başka videoda bunu da anlatacağım. Bununla da örebilirsiniz. Bakın böyle simli makrom ipi var. Pamuklu. Bunlar da çok şık oluyor. Bununla da örebilirsiniz. Yani bu iplerle bütün çanta tariflerini örebilirsiniz. Yine içerisine bakın, şöyle ipin içine ince bu. Mesela şunun içine katıp beraber örüp böyle simli içinde pullar var. Hem pul hem sim. Bunu ayrıyetten, bu Lanosana'ymış. Ayrıyetten kazakların içine de koyabiliyorsunuz. Mesela özellikle yaka kısmına, kol bilek kısımlarına kattığınızda harika bir kazak oluyor. Bluzlar oluyor arkadaşlar. Yine böyle Himalaya'nın Aloha simli ipi var. Bu zaten kalın bir ip. Bunu tek başına da yine örebilirsiniz. Belki cüzdanı bununla da örebiliriz. Ama iç rengi uymuyor gerçi. Evet, yine böyle bir metal ipimiz var. Bu ipler de bu sene, geçen sene de çok modaydı. Yine bunlarla da kendime bir çanta yapacağım. Hatta biraz örmüştüm. Daha sonra videoda çekerim, hani gösteririm diye söktüm. Beraber yine bundan da böyle ışıl ışıl harika bir çanta yapacağız arkadaşlar. Evet, yine burada da kağıt iplerimiz var. Kağıt iplerimizle de yine bütün çantalarınızı yapabilirsiniz. Yaz için çok güzel oluyorlar. En sevdiğim iplerden biri. Evet, biraz örmesi zahmetli. Örerken özellikle rahat çalışmaya dikkat edin.
böyle elinizi sıkmadan, kasmadan çok böyle relax olun. Rahat çekin yani. Bu da kolumuzu çok ağrıtan sebeplerden birisi. Örgünün sıkış olmasının sebebi elimizi çok sıkmamız, germemiz, çok rahat çalışmamız gerekiyor. Özellikle kağıt ipte. Evet, bu arada yine tığlarımızda çantalarımıza göre numaraları değişmekte. Bu deri görünümlü çantamızı ipi kalınlığı nedeniyle 8 numara 5 milimle ördüm. 6 milimle de örebilirsiniz. Daha kalın. O da kaldırıyor yani kalın olduğu için. Kağıt iplerimi de 4 milimle örüyorum. Ele göre değişir. 3,5'la da örebilirsiniz. Veya bazı kağıt ipler ince çıkabiliyor. Mesela bunlar kalın. Bunlar geçen sene aldıklarımızda çok incecikti. Onları da 3,5'la örebilirsiniz. Veya işte bu yine 3 numara var. Daha ince ipler var. Koton ipler gibi. Onlarla da 3'ü deneyebilirsiniz. Evet, siz daha fazla sıkmadan şu çantamızın başlangıcını yeni başlayanlar için mesela şu iple gösterelim. Makrome ipiyle simli makrome ipleri şuradan bir içinden çekeceğim. Sadece göstermelik. Daha sonra söküp başka örgü yapacağım. Evet. Deri iple örecek olanlar 10 zincir çekerek başlayacaklar. Şimdi biz makrome ipiyle öreceğiz. 3,5 numaramı alıyorum. Bu hatta 3 bile olabilir. Bir deneyeceğim. 3 bol gelirse 3,5 bol gelirse 3 milimle öreceğim. Şimdi şunu bir ölçüsüne vereyim size. İlk başlama zincirim şu 9 santim. Daha sonra arttırdıktan sonraki ölçü şöyle 14 santim. Yukarıdan aşağıya da neredeyse 18 santim arkadaşlar. Bu benim ipimin bittiği için bu ölçü. Yani biraz daha da uzun yapılabilir. Şimdi birebir kapandı burası. Şimdi biz de bu alt tabana göre zincir çekeceğiz. Eğer makrome ipiyle yapıyorsak şöyle ipimizi sabitledik. Sayalım bakalım kaç tane olacak. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet. Şöyle ölçüyorum. Evet, 16 zincir. Bakın bunu 10 ile başlamıştım. Şöyle yapalım. Bunu da ip kalınlığı nedeniyle 16 zincir çektim. Hadi 17 çekelim. Bir geri döneceğiz çünkü. 17 zincir çektim. Şimdi bir tane atlıyorum. İkincinin içine 2 tane sık iğne yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize tek batıyoruz. Son zincire gelene kadar her birine tek sık iğne yapalım. Evet. Şimdi son zincirimize yine 3 tane sık iğne yapıyoruz ve köşemizi dönüyoruz. 1, 2 ve 3. Köşeyi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da her birinin içine şu boşluğa bakın, burası zincirin diğer tarafı. Şu ipi de arada bunu da örüyoruz. Şöyle batalım.
Evet, hemen karşısına gelen boşluğa sırayla her birine tek sık iğne yapalım. Bu ipin örmesi çok güzelmiş. İnceliği çok ideal. Çok kalınlar da biraz zor oluyor. Ben ilk fırsatta bu çanta, bu iple de bir şey öreceğim. Çünkü örümü çok güzel. Evet, sıra sonuna kadar her birine tek sık iğne yaptım. Şimdi ilk baştaki ilmeğimize 2 tane yapmıştık. Şimdi yine ilk başladığımız aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve burayı, köşemizi 3'e tamamlamış olduk. 2 ile başlamıştık. Buradan 3 yaptık. Döndük. Ve buradaki ilk boşluğa yine bir tane daha yaparak 3'e tamamladık köşemizi. Şimdi ikinci sırada 2 tane ilmeğe peş peşe arttırıyorum. Boşluğa 2 tane yapıyoruz. Bu birinci arttırma. Şimdi 2. Aynı boşluğa bir tane daha. Evet, 2 tane peş peşe arttırdım. Şimdi sıra sonu diğer köşeye gelene kadar her ilmeğe yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, köşemize geldik. Köşemizde 3 tane yapmıştık. Ve buna yine bu 3 ilmeğe peş peşe arttırıyoruz. Çift batıyoruz yani. Bu birinci. 2 ve 3. Köşemi döndüm. Şimdi sıra sonuna kadar yine her birine tek sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve son ilmeğime çift batıyorum. Ve köşemdeki ikinci köşedeki 3 tane de tamamlamış oldum. 3 burada, 3 burada arttırma yaptık. Şimdi şöyle baktığımızda telefonumuz şöyle içerisine gördüğünüz gibi girmekte. Sağlamasını yaptık. Şu an bu bize yeterli. Bir de şöyle bir şey var. Eğer siz yatay yapmak istiyorsanız, ben telefonumu yatay girsin istiyorum derseniz de şu şekil mesela telefonunuzun bu sefer de zincirini enine ölçü alın. Bu boyda bir zincir çekin. Daha sonra da yanlarda arttırınca da yine yan sayılarda belli olacaktır. Ben dediğim gibi bir yumağı yetirebilmek için boyuna yaptım. Aslında eline daha güzel büyük bir çanta yapmak istemiştim. Eline doğru. Ama boyunu yaptık. Tam bir yumaktan çıktı. Evet, şimdi ben deride ayrıyetten şimdi bir de birer tane daha arttırma yaptım. Onu da göstereyim. 3. sıramızdayız. Şöyle bir tek tam ortada bir tane arttırdım. Evet, bir tane. Diğer köşeye gelene kadar, tam ortaya gelene kadar yine düz örüyorum. Biraz daha rahatlaşsın istedim çantamın içi. Evet, düz örgümü tamamladım. Çantamın tam ortası, yani 1 2 3 sık iğne yapmıştık. Hepsini çift batmıştık. Ortadaki V şeklinde olan arttırmanın içine bir tane arttırma yapıyoruz. Yani şöyle zaten katladığınızda tam orta bulacaksınız. Bu şekilde de pratik olarak da ortayı bulabilirsiniz.
Şimdi sıra sonuna kadar yine hepsine tek batıyorum. Evet, tabanımız bu şekilde. Bunu isterseniz ben daha taban kısmını daha büyük istiyorum derseniz de buraya bir tane değil de diğer bu çiftlere de yine bu 3 tane yaptıklarımıza da 3 arttırma, 3 de buraya yine 6 arttırma yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayalinizdeki çantaya kalmış. Geniş, en iyi boyu olsun. Nasıl bir çanta ihtiyacınız var? Buna bu şekilde kendinize karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu şimdi dediğim gibi çantanın telefonunuzun boyu kadar, boyu nereye geliyorsa o kadar örün. Döne döne örüyorsunuz. Daha sonra normal ilmek kaydırıp kapatacaksınız. Bunu da işte ölçüsünü vermiştim demin. Boyumuz, ben de şimdi unuttum. Evet, benimki 18 santim. İşte ipim bitene kadar olduğu için eğer varsa ipiniz daha da bir iki sıra daha örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, çantamızın yapılışı bu kadar kolaydı. Şimdi de şu aparatı dikeceğim. Bu akşam ben kınaya gideceğim ve bunu takmak istiyorum, böyle ışıl ışıl. Tam şu arkadan çantamı dikiyorum. Evet, çantamızı dikiş yerlerinden dikeceğiz. Ben metal ip kullanacağım bunun için. Deminki ipten göstermiştim. Ondan kopardım. Bu iğne tığla da yapılabiliyor. İçinden çekerek, ilmek kaydırarak. Ben bu sefer dikeceğim. Şöyle uzun da bırakıyorum bunu. Bu düğüm attığımızı acık uzun bırakıyorum. Sonra iki ucu bağlamak için. Sonra bu şekil. 2 defa yapacağım sağlam olsun diye. Şimdi bir geri gidiyorum. Diğer delikten çıktım. Yine bu boşluğu kapattık. Böyle ikisi aynı gidecek. Yine bir daha aynı yerden çıkıyorum. Evet, şimdi üçüncü delikten çıkacağız. Dilimiz açılmamış galiba. Evet, üçüncüden de çıktım. Buraya şimdi. Bir daha yapıyoruz. Dördüncü delikten çıkalım. Evet, bu şekilde diğerlerinde devam edelim. Evet, çantamın dikişini tamamladım arkadaşlar. Uzun bıraktığımız iple de bağladım içeriden. Evet. Buraya da yine bu kendinden hazır böyle içine taktığımda kapattım. Dikişsiz.
Bu aparatları da yanına taktım. Askımızı takmak için bu şekilde takıyoruz. Ve çantamızı bitirdik. Çok da şık, güzel oldu. Şu da bende olduğu için bunu da buraya takalım, süs amaçlı. Yani mesela bu zinciri içine atıp şunu şöyle elimize de alabiliriz. Bakın bu şekilde de böyle de tutabileceğiz. Bazen elimize almak gerekiyor biliyorsunuz. Bak içerisine telefon, bayağı da yine de yeri var. İnce benim cüzdanım ince. Yazlık için ayrı. Cüzdanınızı, anahtarınızı, küçük bir parfüm şişesi bile sığabiliyor arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz çok büyük çantalar biraz sıcakta zor oluyor. Böyle yürüyüşe giderken olsun, başka yere giderken çok kullanışlı bir çanta oldu. Ben de kendime böyle çantalar sevdiğim için kolay, böyle küçük, kendim de minyon bir bayanım. Küçük çantalar daha çok yakıştığına inanıyorum. Bir de koldan, omuzdan da geçtiği için ben daha rahat ediyorum. O yüzden kendime göre böyle kolay bir çanta yaptım. Dediğim gibi isteyen astar da yapabilir. Daha temiz çalışmak isteyen varsa. Ben gerek duymuyorum. Böyle de yeterli benim için. Evet, siz daha fazla sıkmayayım arkadaşlar. Bu videomuzda deri görünümlü penye ipinden böyle bir telefon çantası çalıştık. Yeni başlayacak arkadaşlarımız için gidişatını anlattım. Nasıl biteceğini. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.